Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. Rüya görmek hayatımızdaki en gizemli ve heyecan verici deneyimlerden biridir. Bu nedenle herkes rüyaların ne anlatmak istediği konusunda mümkün olduğunca çok şey bilmek istiyor. Rüyalar günümüzden 5000 sene önce yaşamış olan Mezopotamya uygarlığında insanların hayatında önemli bir rol oynuyordu ve yönetim kararlarının çoğu rüya yorumlarına dayanıyordu. Roma döneminde bazı rüyalar yorumlanması talebiyle Roma Senatosu'na bile sunulmuştur. Çünkü rüyaların tanrılardan gelen mesajlar olduğu düşünülüyordu. Roma ordusunda komutanlara eşlik eden rüya yorumcuları bile vardı. Her ne kadar rüya kavramının ne olduğu konusunda psikoloji bilimi birçok çalışma yapıyor olsa da geçmişte olduğu gibi bugün de rüyalar gizemini koruyor. Bu videoda size rüyaların asırlardır çözülemeyen gizemi hakkında 15 ilginç gerçekten bahsediyoruz. Herkes rüya görür. Eğer aşırı bir psikolojik rahatsızlığı yoksa her insan mutlaka rüya görür. Rüya görmüyorum diyenler ya bu konuya çok merakı olmayan ve önemsemeyenlerdir ya da çoğunu unuttukları için kalan kısmını da görmezden gelenlerdir. Çünkü rüyaları dikkate alan ve bir anlam taşıdığını düşünen kişiler mutlaka görülen rüyaların bir kısmını hatırlarlar. Rüyalarımızın %90'ını unuturuz. Çoğu insan uyuduklarında birden fazla rüya görür. Bu rüyaların içerik yoğunlukları farklıdır. Fakat uyandıktan 5 dakika sonra görülen rüyaların yaklaşık %60'ı unutulur. 10 dakika sonra ise yaklaşık %90'ı hatırlanmaz. Rüyalarınızdan hatırladıklarınız gerçekte gördüğünüzün sadece küçük bir kısmıdır. Bu yüzden başucunuzda bir not defteri bulundurup hatırladıklarınızı hemen not etmeniz önemlidir. Böylece tekrar eden konular olup olmadığını, bilinçaltınızın size ne mesajlar verdiğini belirlemeye çalışabilirsiniz. Düzenli bir rüya günlüğü tutmak, bilişsel yeteneklerinizi güçlendirir ve gelecekte rüyaları daha iyi hatırlamak için zihninizi eğitir. Kör insanlar rüya görür mü? Doğumdan sonra kör olan insanlar rüyalarında bazı görüntüleri görebilir. Doğuştan kör olan insanlarsa herhangi bir görsel görmezler. Ancak ses, koku, dokunma ve duygu duyularını içeren canlı rüyalar görebilirler. Rüyalarımızda sadece tanıdığımız yüzleri görürüz. Rüyalarımızda zihnimiz yeni yüzler icat etmiyor. Hayatımız boyunca gördüğümüz ancak bilmediğimiz veya hatırlayamadığımız gerçek insanların gerçek yüzlerini görürüz. Hepimiz hayatımız boyunca yüz binlerce yüz görmüşüzdür. Gün içinde yanından geçtiğimiz tüm insanları düşünün. Bilinçli zihnimiz bunların çoğunu dikkate almaz. Bu yüzlerden hiçbirini tanımayabiliriz ama bilinçaltımız bunların çoğunu depolar. Bu yüzden beynimizin rüyalarımız sırasında kullanabileceği sonsuz bir karakter kaynağı vardır. Herkes renkli rüyalar göremez. Günümüzde rüya gören insanların %12'si siyah beyaz rüya görür. Kalan kısmınsa rüyaları gerçekten renklidir. 1915'ten 1950'lere kadar yapılan araştırmalar rüyaların çoğunun siyah beyaz olduğunu iddia etmiştir. Ancak bu sonuçlar 1960'larda değişmeye başlamıştır. Bugün 35 yaş altı çocukların rüyalarının sadece %4.4'ü siyah beyazdır. Son araştırmalar bu değişen sonuçların siyah beyaz film ve televizyondan renkli medyaya geçişle bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Rüya sembolizmi. Rüyalar derin sembolik bir dilde konuşur. Rüyanız hangi sembolü seçerse seçsin, bu o konuyla direkt ilişkili olmayabilir. Yani belli bir konuda rüya görüyorsak, genellikle rüyanın taşıdığı anlam farklı bir şeyle ilgilidir. Rüya sembolizmi için kesin bir rehber yok ama insanlar hala rüya görüntülerinin neyi temsil ettiği konusunda teoriler üretmeye devam ediyor. Bu teorilere göre örneğin diş kaybetmekle ilgili rüyalar hayatınızda utanç duymayı veya güveninizi kaybetme korkusunu temsil edebiliyor. Rüyalardaki duygular. Rüyalarda olumsuz duygular olumlu olanlardan daha fazladır. En sık yaşanan duygu kaygıdır. Ayrıca öfke, korku, güvensizlik ve üzüntü de yaşanabiliyor. Bilim adamları rüya görmemizin nedenlerinden birinin zihnimizin düşüncelerimizi ve duygularımızı işlemesi olduğuna inanıyor.
Çoğu zaman bu, stresimizi ve zihinsel sıkıntılarımızı rüyalarımıza da taşımak anlamına geliyor. Hayvanlar da rüya görür. Birçok farklı hayvan üzerinde yapılan araştırmalarda onların da insanlar gibi rüya uykusu sırasında aynı beyin dalgalarını gösterdiği saptanmıştır. Uyuyan bir köpeği dikkatle izlediğinizde pençelerinin koşar gibi hareket ettiğini ve gıcırtı sesleri çıkardığını görürsünüz. Rüyasında tam olarak ne gördüğünü bilemeyiz tabii ama muhtemelen ya bir kedi kovalıyordur ya da bir kemiğin tadını çıkarıyor olabilir. Rüya sırasında vücut felç olur. Yetişkin insanlar toplam uykunun %20 ila 25'ini REM uykusunda geçirir. Yani gece uykusunun yaklaşık 90 ila 120 dakikası. REM uykusu sırasında rüyada meydana gelen hareketlerin fiziksel bedenin hareket etmesine neden olmasını önlemek için beden beyindeki bir mekanizma tarafından felç edilir. Bazı insanlarda bu felç durumu beyin herhangi bir nedenle uyandığında da devam eder. Kaslar uyanamaz ve kişi kıpırdayamaz. Halk arasında karabasan olarak tanımlanan durum budur. Rüyada gerçekleri yaşamak. Zihnimiz biz uyurken duyularımızın bombardımanına uğrayan dış uyaranları yorumlar ve onları rüyalarımızın bir parçası haline getirir. Bu, bazen rüyalarımızda gerçeklikten bir ses işitip onu bir şekilde bünyemize kattığımız anlamına gelir. Örneğin rüyanızda kardeşiniz uyurken, gitar çalarken ya da bir konserde olduğunuzu görüyor olabilirsiniz. Erkekler ve kadınlar farklı rüya görür. Erkekler diğer erkekler hakkında daha fazla hayal kurma eğilimindedir. Bir erkeğin rüyasındaki karakterlerin yaklaşık %70'i diğer erkeklerdir. Öte yandan bir kadının rüyasında neredeyse eşit sayıda erkek ve kadın bulunur. Bunun dışında erkekler genellikle rüyalarında kadınlara göre daha agresif ve saldırgan duygular yaşarlar. Kadınlarsa rüyalarında daha çok dışlanma veya reddedilme gibi duyguları yaşarlar. Araştırmacılar kadınların ve erkeklerin farklı şeyler hakkında rüya gördüklerini keşfetmişlerdir. Erkekler silah ve benzeri şeyleri kadınlardan çok daha sık görürken aynı zamanda kıyafet içeren rüyaları da kadınlardan fazla görüyor. Bu arada kadınlar rüyalarında da erkeklere göre çok daha fazla konuşma yapıyor ve bu yüzden rüyaları biraz uzun sürüyor. Öngörülü rüyalar. Bazı insanlar başlarına gelecek şeyleri rüyalarında görebilirler. Bu konuda şaşırtıcı örnekler var. Mesela yazar Mark Twain kardeşinin ölümünü, Amerikan Başkanı Abraham Lincoln ise suikaste uğrayacağını rüyalarında görmüştür. 19 kişinin doğrulanmış rüyaları da Titanic'in batacağını öngörmüştür. Yüksek katılımlı birkaç anketin sonuçları, insanların %18 ila 38'inin en az bir öngörü rüyası gördüğünü ortaya çıkarmıştır. Katılımcıların %70'i ise ben bunu daha önce yaşamıştım hissi veren dejavu olayını yaşadığını beyan etmiştir. Horlayanlar rüya göremez. Horlama sıkça rastladığımız bir uyku problemidir. Bazen gün içindeki yorgunluk dolayısıyla hiç horlamayan insanlar bile horlayabilir. Fakat kronik horlama REM uykusu rahatsızlığı anlamına gelir. Kronik horlama hastaları REM uykusu sırasında felç yaşamazlar. Genellikle uykunun REM evresinde rüya görürken hareket ederler, konuşurlar veya bağırırlar. Fakat uyandıklarında rüyayla, hareket ve konuşmaları ile ilgili hiçbir şey hatırlayamazlar. Rüyada okuyamazsınız. Rüya görülürken pek çok aktiviteye girilebilir. Fakat kitapları, rakamları ve işaretleri okuyamazsınız. Çünkü okumak bilinçli bir aktivitedir. Biz uyurken bilinçli zihnimiz bir mola veriyor. Aynı şekilde rüyada aynada kendimize bakarsak görüntü bulanıklaşır ve aynadaki kişi başka bir kişiye dönüşür. Bu da bilinçaltımızın bize oynadığı bir oyundur. Rüyaları kontrol etmek mümkün. Hiç rüya gördüğünüz sırada bir rüyanın içinde olduğunuzun farkında oldunuz mu? Böyle rüyalara lucid yani berrak rüya deniyor. Rüya görme hem bilinç hem de dinlenme uykusunu birleştiren bir durumdan doğar. Böyle bir durumdayken rüyanızın içeriğini kontrol edebilirsiniz. İnsanların yaklaşık %50'si hayatlarında en az bir kez lucid rüya gördüğünü hatırlar. Doğu mistisizminde bu tarz rüyaları denetlemek için bazı teknikler öğretilir. Bu eğitimden geçen bir kişi mesela rüyasında vahşi bir hayvanın saldırısına uğradığında o hayvanı kovalayabilir.
Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacı'na abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.